Sabahleyin canlı yayın açtım çünkü Fatih Ürek'in, ünlü sanatçı Fatih Ürek'in ölüm haberleri dolaşıyor. Medyada, sosyal medyada Fatih Ürek'in hayatına kaybettiğine dair haberler dolaşıyor. Fatih Ürek'in yakın arkadaşları, dostları içinden bile onun öldüğünü yazanlar var. Örneğin Urfalı Bucak aşiretinin mensubu, ileri gelenlerinden Fatih Bucak, Fatih Ürek'in vefat ettiğini yazdı. Sosyal medyasından post attı. Yıllarca çalıştı, artık yorgun düştü. Kimseye muhtaç olmadan, elden ayaktan düşmeden aramızdan ayrıldı. Dar gün dostuydu. Huzur içinde yat, ailene ve sevdiklerine Allah sabırlar versin dedi. Fatih Bucak böyle yazdı ama henüz hastaneden Fatih Ürek'in hayatta olduğu bilgisi veriliyor ve vefat haberi hastaneden resmi bir açıklama olarak şimdiye kadar hiç yapılmadı. Üstelik yakınları, kardeşleri de Fatih Ürek'in hayatta olduğunu söylüyorlar. Hastaneden yapılan en son açıklamada ise durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Evet, Fatih Ürek'in durumu son derece kritik, hayatta ama Fatih Ürek'in durumunda doktorları endişeye düşüren çok olumsuz tablolar olduğu da bir gerçek. Fatih Ürek'in kız kardeşleri Nurgül ve Selvi Ürek. Fatih yaşıyor. Ölüm haberleri yanlış. Durumu stabil. Fişi çekilmedi ya da kalbinin aletleri çıkmadı. Şu anda sadece bekliyoruz. Hastanede açıklama yapacak. Fatih Allah'a emanet dedi. Ablası Fatih Ürek'in. Fatih Ürek hayatta ancak durumunun ümitsiz olduğu söyleniyor. Yine de hayatta olduğu müddetçe Fatih Ürek için her zaman Allah'tan ümit kesilmez diyebiliriz. Hastaneden en son açıklama ise şöyle, onu da okuyayım. Biliyorsunuz evinin bulunduğu Vadi İstanbul'da e, o kalbinin durduğu, kalp krizi yaşadığı 15 Ekim sabahı evine 5 dakika mesafede olan bu hastaneye kaldırılmıştı Fatih Ürek. Live Hospital Vadi İstanbul Hastanesi'ne. Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Bu cümle her şeyi anlatıyor. Fatih Ürek'in durumu son derece kritik. Hastamız hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir diyor ve Fatih Ürek'in vefat ettiğini söyleyenler de e, dün gece yarısı, üstelik gece yarısı dostlar, bazı yakınlarının, arkadaşlarının hastane tarafından gelin Fatih Ürek'i görmediyseniz son zamanlarda görün şeklinde bir davetle hastaneye çağrılmasını gösteriyorlar. Bu da çok anlamlı. Yani Doktor Feyyaz Şerifoğlu diyor ki, oyuncu Feyyaz Şerifoğlu hastaneye geliyor gece yarısı. Kendisine muhabirler mikrofon uzatıyorlar. Doktorlar görmeyen varsa gelsin görsün diye çağırdı bizi dedi Feyyaz Şerifoğlu. Bu da yani artık Fatih Ürek'le vedalaşmak isterseniz gelin vedalaşın şeklinde algılandı bazı kişiler tarafından. Onun son bir kez görün dünya gözüyle, doktorlar bunu söyledi şeklinde algılandı. Alişan çok üzgündü. Dün doktorların çağrısıyla hastaneye gelip sevdiği arkadaşını Fatih Ürek'i gören Alişan çok üzgündü. Neredeyse konuşamayacak durumdaydı dostlar. Alişan kendisine durumu nasıl diye soran muhabirlere bilmiyorum yani. Şu an içeriden bir bilgi almadan diyor, duruyor ve menajerini kastediyor. Mert ile konuşuyoruz da inşallah diyor. Benim için değerli biri, inşallah güzel haber alırız diyor. Elbette Fatih Ürek'le ilgili güzel haber almak herkesin
isteği, herkesin arzusu ama dostlar, doktorlar durumunun kritik olduğunu söylemesi doktorların eee, Fatih Ürek'le ilgili endişeleri çoğaltıyor. Fakat gece yarısından itibaren giren ölüm haberleri doğru değil. Fatih Ürek hayatta. Kız kardeşinin söylemini tekrar üzerinde durmak gerekiyor. Fatih yaşıyor. Ölüm haberleri yanlış. Durumu stabil. Fişi çekilmedi ya da kalbinin aletleri çıkmadı. Şu anda sadece bekliyoruz. Fatih Allah'a emanet. Fatih hastaneye yattığından beri arkadaşlar durumunda bir iyileşme olmadığı aşikar, durumunda düzelmeye doğru giden bir şey olmadığı aşikar. Elbette doktorlar onu uyandırmaya çalıştılar, mutlaka çalıştılar. Ancak demek ki Fatih Ürek derin bir koma halinde uyanamadı, uyanmadı. Ancak derin komadan uyanan pek çok şimdiye kadar dünya üzerinde insan oldu. Yeter ki daha da kötüye gitmiş olmasın, beyin ölümü gerçekleşmiş olmasın. Dilim söylemeye varmıyor ama beyin ölümü gerçekleşmiş hastaları geri döndürmek artık mümkün değil. Beyin ölümünün gerçekleşmesi ne demek? Beyin ölümü beyin sapında gerçekleşerek beynin tamamen çalışmayı durdurması fakat solunumun makinelerle sürdürülmesi, canlı tutulması durumudur. Geri dönüşsüz olarak meydana gelen bu durumda kişi tüm fonksiyonlarını kaybeder ve ölümü gerçekleşir. Duyarız bundan evvel koma halinde olan bazı ünlülerle ilgili yurt dışından kulağımıza gelmiştir, okumuşuzdur, televizyonda izlemişizdir. Beyin ölümü gerçekleşti şeklinde. Ancak yaşatılmaya devam ediyor. Ailesi yaşadığı kadar yaşasın, fişini çekmeyin diye ısrar etmiştir. Böyle olaylar duymuşuzdur. Fatih Ürek'in beyin ölümü gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi bunu bilmiyoruz. Çünkü bu konuda doktorlar bir açıklama yapmıyor. Doktorların bugüne kadar Fatih Ürek'le ilgili söyledikleri en çarpıcı açıklama durumunun kritik olduğunu söylemiş olmaları. En son açıklamada ilk kez böyle bir şey söylüyor doktorlar. Kötü gidişatı hastanenin kabul etmiş olduğunu gösteriyor. Fatih Ürek'le ilgili durumu kritik. Kritik ne demek? Yani her an her şey olabilir. Hazırlıklı olun. Yani Fatih Ürek'le ilgili kötü haber almaya da hazırlıklı olun demek ama Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmiyor dostlar. Allah'ın mucizeleri binlercedir, yüz binlercedir, milyonlarcadır. Allah'tan Allah'a dua etmekten başka yapacak hiçbir şey yok. Fatih Ürek 15 Ekim'de kalp krizi geçirdiğinde sabahleyin evinde biliyorsunuz kalbi durmuştu ve ambulans gelene kadar da bir 10 dakika geçti arkadaşlar. En az bir 10 dakika geçti. Hastane yakın olduğu için ambulans çabuk geldi denildi ama 10 dakikadan çabuk gelmemiştir. Yani bir 10 dakika önden kalbi, beyni oksijensiz kaldı Fatih Ürek'in. Ambulans geldikten sonra da ambulanstaki bu 3 görevli arkadaş, Allah onlardan 1000 kere razı olsun, işlerini çok iyi bir şekilde yaparak Fatih Ürek'i geri döndürmeyi başardılar. Kalbini çalıştırmayı başardılar. Ancak o sürede 20 dakikaydı. 20 dakika beyin oksijensiz kaldı. Bir 10 dakika öncesinde, 20 dakikada sonrasında aslında beynin oksijensiz kaldığı süre 20 dakika değil, yarım saat, belki de biraz daha fazlaydı. Dolayısıyla doktorların çok kritik ilk 3-4 dakika dediği süreyi aşmıştı. Fatih Ürek oksijensiz kaldığı süre yarım saat ve yarım saatin biraz üstü olabilirdi. Bu da beyindeki hasarın büyük gerçekleşmesine sebep olmuş olabilir arkadaşlar. Fatih Ürek'in bugünkü tablosuna neden olan beynin uzun süre oksijensiz kalmış olması elbette. Ancak şu kadar hastane, doktorlar tüm çabalarını gösterdiler Fatih Ürek'i sağlığına kavuşturabilmek için. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Fakat görünen tabloda, gelinen tabloda dün gece doktorların Fatih Ürek'i durumunu kritik görerek onu son kez görmek isteyen sevenlerinin
dostlarının gelip hastanede ziyaret etmesi için çağrıda bulunmaları, doktorların da artık her an gerçekleşebilecek bir vefat durumundan endişe ettiğini gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki hiçbir doktor bunu hiçbir zaman açıklamaz, hastane de söylemez. Ancak hastanenin söyleyebileceği, yapacağı açıklama en fazla işte bu şekilde olur. Tekrar okuyayım ben o açıklamayı. Hastaneden en son açıklama Live Hospital'dan Fatih Ürek'in evine 5 dakika mesafede bulunan Vadi İstanbul Live Hospital Hastanesi'nden yapılan en son açıklama bu sabaha karşı değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Burada şimdiye kadar yapılan 11 gündür yapılan açıklamalardan farklı olan tek cümle durumu kritik seyretmektedir. İlk kez böyle bir cümle kurdular. Fatih Ürek'i hastanede çalışan personelin dışarıya sızdırdığını zannediyorum ben. Yakınlarına söylediğini, o bilgiyi yani hayatını kaybetti bilgisini kulaktan kulağa yayılarak hayatını kaybetti şeklinde büyümüş bu dedikodu. Fatih Ürek'ten ümit kesildi şeklinde bir söylem olmuştur bu diye düşünüyorum. Hastanenin başka servislerinde çalışan hemşireler, hasta bakıcılar, siz olsa tanıdığınız olsa hastanede, başka serviste de olsa hemşire, doktor, hasta bakıcı sormaz mısınız? Ya sizin hastanede yatıyor Fatih Ürek. Nasıl? Ya o kattaki arkadaşlarımla konuşuyoruz. Ümit kesilmiş Fatih Ürek'ten. Her an kötü haber bekleniyor şeklinde bir duyum almışlardır. Bunu da sosyal medyada paylaşmış ya da yakınlarına söylemiş, onlar paylaşmış olabilirler arkadaşlar. Bu vefat haberi böyle çıkmıştır ama Fatih Ürek şu anda hayatta. Bundan sonraki dakikalarda ne olur bilemeyiz. Hangimiz için ne olur, hangimiz için bir nefes daha alabileceğiz bunu hiç kimse söyleyemez arkadaşlar. Değil Fatih Ürek için, hiç kimse için söylenemez. Geleceği ancak Allah bilir. Onun için dua etmeye devam edelim Fatih Ürek için ve diğer tüm hastalar için. Dostlar bu akşam saat 18'de normal magazin konuları ile ilgili ve Fatih Ürek'i de konuşacağım canlı yayınımı gerçekleştireceğim. Görüşmek üzere. Sevgiler sunuyorum hepinize.